Bir fikir önce bilim dünyasını ikiye böldü. Sonra milyonlarca insanın evrime bakışını değiştirdi. Ve aradan 50 yıl geçmesine rağmen hala tartışılıyor. Richard Dawkins'in evrime gen merkezli bakışını anlattığı çok satan kitabı The Selfish Gene ya da Türkçe'ye çevrildiği adıyla Gen Bencildir. Tam olarak böyle bir kitap. 1976'da yayınlandığında sadece popüler bilim dünyasında değil, modern evrim teorisinin merkezinde de büyük tartışmalar yarattı. Birçok eleştirmen Dawkins'in karmaşık bilimsel fikirlerini son derece akıcı ve anlaşılır bir dilde anlattığını söylüyordu. Hatta dönemin The New York Times yorumlarından biri kitabın okuyucuya kendini daha zeki hissettiren türden bir popüler bilim kitabı olduğunu yazmıştı. Ama kitabın asıl önemi Dawkins'in ortaya attığı o provokatif fikirdi. Doğal seçilimin temel aktörü türler ya da bireyler değil, genlerdir diyordu. Dawkins'e göre canlılar genlerin kendilerini gelecek nesillere taşımak için kullandığı birer hayatta kalma makinesiydi. Bu fikir bazı insanlara büyüleyici geldi, bazı insanlara ise rahatsız edici. Çünkü bencil gen ifadesi kolayca yanlış anlaşılabiliyordu. Dawkins genlerin bilinçli ya da ahlaki anlamda gerçekten bencil olduğunu söylemiyordu. Bu bir mecaz yani metafordu. Yine de birçok sosyal bilimci ve düşünür insan davranışlarının fazla biyolojik yorumlandığını savundu. Her şeye rağmen kitap kısa sürede modern evrim düşüncesinin klasiklerinden biri haline geldi. Özellikle William Hamilton ve John Maynard Smith gibi isimlerin geliştirdiği akraba seçilimi ve kapsayıcı uyum başarısı gibi teorileri geniş kitlelere taşıdı. Üstelik bugün internet kültüründe sürekli kullandığımız meme kavramı da ilk kez bu kitapta ortaya atıldı. İşin ilginç tarafı da şu. Kitap yayınlandığında yani 1976'da bilim insanları henüz insan genomunu okumamıştı. Yani kaç gene sahip olduğumuzu bile bilmiyorduk. DNA teknolojisi bugüne kıyasla oldukça ilkeldi. Ama buna rağmen Dawkins'in ortaya attığı fikir genom çağından yapay zeka dönemine kadar ulaşmayı başardı. Şimdi yarım yüzyıl sonra geriye dönüp şu soruyu soruyoruz. Bencil gen evrimi anlamanın hala güvenilir yorumlarından biri mi? Yoksa evrimi tek bir açıdan yorumlayan etkileyici ama eksik bir yaklaşım mı? Dawkins'in 50. yıl baskısı için yazdığı son sözde söylediği gibi bilimsel bir kitabın yarım yüzyıl sonra hala okunuyor olması bile nadir bir durum. Üstelik yazarının hala hayatta olup kitabını yeniden değerlendirebilmesi daha da nadir bir durum. Çünkü son 50 yılda biyoloji baştan aşağı değişti. Ama ilginç bir şekilde bütün bu gelişmelere rağmen gen merkezli evrim fikri hala bilimsel tartışmaların merkezinde duruyor. Peki Dawkins gerçekten neyi doğru gördü? Nerelerde eleştirildi ve bugün bilim dünyası Gen Bencildir kitabına nasıl bakıyor? Bu videoda modern bilim tarihinin en etkili ve en tartışmalı fikirlerinden birinin 50 yıllık yolculuğunu birlikte ve mümkün olduğunca basit, anlaşılır bir dilde inceleyeceğiz. Dawkins'in temel fikri aslında oldukça basitti. Ona göre evrimde kalıcı olan bireyler değil, genlerdi. Biz geçiciydik. Genler ise nesilden nesile aktarılabiliyordu. Bu yüzden Dawkins canlıları genlerin kendilerini geleceğe taşımak için kullandığı taşıtlar olarak tanımlıyordu. Bunu da oldukça çarpıcı bir cümleyle anlatmıştı. Bir maymun genleri ağaçlarda koruyan bir makinedir. Bir balık ise genleri suda koruyan bir makinedir. Yani insanlar, kuşlar, balıklar ona göre hepsi genlerin hayatta kalma stratejisinin bir parçasıydı. Biz en çok 70-80 yıl yaşayıp ölüyoruz ama bazı gen soyları milyonlarca yıl boyunca varlığını sürdürebiliyordu. Dawkins bir röportajında bunu daha da sert bir şekilde ifade etmişti. Akıllı olduğunu sanıyorsun ama aslında uzun ömürlü olan sen değilsin. Senin genlerin. Sen sadece bir hayatta kalma makinesisin demişti bize. Hatta kitabın adını bir dönem gen bencildir yerine ölümsüz gen koymayı düşündüğünde söylemişti.
Tabi burada önemli bir detay var. Dawkins bu fikri tamamen sıfırdan ortaya atmadı. Bu yaklaşımın kökleri Darwin'in evrim teorisini genetikle birleştiren modern sentez dönemine kadar uzanıyordu. Dawkins'i en çok etkileyen isimlerden biri ise Oxford'daki meslektaşı William Hamilton'dı. Hamilton özellikle şu soruya cevap arıyordu. Doğada fedakarlık nasıl evrimleşebilir? Çünkü ilk bakışta bu durum evrime aykırı görülüyordu. Bir canlı neden kendi canını ya da kendi enerjisini başka bireyler için harcasın, feda etsin? Örneğin bazı kuş türlerinde yavrularını kaybeden bireylerin kardeşlerinin yavrularını büyütmesine yardım ettiği görülüyor. Yani kendi üremeleri yerine akrabalarının hayatta kalmasına yatırım yapıyorlar. Bu durum uzun süre Darwin'i bile düşündürmüştü. Hamilton'ın cevabı ise şuydu. Eğer yardım ettiğiniz akrabalar sizin genlerinizin bir kısmını taşıyorsa aslında dolaylı olarak kendi genlerinizin hayatta kalmasına yardım ediyorsunuz. İşte akraba seçilimi fikri buydu. Yani dışarıdan özgecilik gibi görünen davranışlar, bu kavrama birazdan değineceğim, gen düzeyinde bakıldığında aslında bencil sonuçlar üretebiliyordu. Dawkins'in büyük başarısı ise bu karmaşık matematiksel fikirleri milyonlarca insanın anlayabileceği bir anlatıya dönüştürmesiydi. Çünkü Hamilton'ın çalışmaları son derece teknikti. Evrimsel biyolog Arvid Ugrin bu konuda şakayla karışık şöyle diyordu. Hamilton'ı okuyup bunu anlaşılır şekilde anlatmaya çalışın bakalım. İşte Dawkins tam olarak bunu yapmıştı. Bilimsel makalelerin içinde sıkışıp kalan fikirleri alıp akıcı, anlaşılır, unutulmaz ancak tartışmalı bir hikayeye dönüştürüp karşımıza çıkardı. Üstelik sadece popüler bilim yazarı gibi davranmadı. Birçok bilim insanının evrime bakış açısını da değiştirdi. Bilim insanları onca yıl sonra bile gen bencildir için iyi yazılmış bir popüler bilim kitabı deyip geçmenin haksızlık olduğunu söylüyor. Çünkü bu kitap yeni bir düşünme biçimi yarattı ki belki de en önemli etkisi budur. Dawkins yalnızca evrimi anlatmıyordu. İnsanlara evrime hangi açıdan bakmaları gerektiğini de söylüyordu. İşte tam bu noktada tartışmalar iyice büyüdü. Gen Bencildir kitabının belki de en büyük gücü aynı zamanda en büyük problemiydi. Dawkins'in kullandığı metaforlar. Dawkins genlerin gerçekten bencil olduğunu söylemiyordu. Ama kullandığı dil son derece provokatifti. Bencil genler, hayatta kalma makineleri, kocaman hantal robotlar. Bu son ikisini insanlar için yani bizim için söylüyor. Bu ifadeler kitabı unutulmaz yaptı. Ama aynı zamanda yanlış anlamalara da yol açtı. Kitap çarpıcı ama yanıltıcı bir başlık taşımakla suçlandı. Bir din olarak Evrim kitabının yazarı İngiliz filozof Mary Midgley. Eleştirileri oldukça sertti. Ona göre genlerin bencil ya da özgeci olması atomların kıskanç ya da bisküvilerin amaç sahibi olması kadar anlamsızdı. Aslında birçok insan kitabı yanlış yorumladı. Dawkins'in insanların doğası gereği bencil olduğunu savunduğunu düşündüler. Oysa Dawkins'in kastettiği şey ahlaki ya da psikolojik bencillik değildi. Argüman tamamen evrimsel düzeydeydi. Bir gen kendi kopyalarını gelecek nesillere ne kadar başarılı aktarabiliyorsa o kadar başarılı sayılıyordu. Ama sorun şuydu, metafor o kadar güçlüydü ki çoğu zaman bilimsel fikirlerin önüne geçti. Üstelik gen merkezli evrim fikri Dawkins'te başlamamıştı. Örneğin evrimsel biyolog George Williams 1966'da yayınladığı Adaptasyon ve Doğal Seçilim kitabında benzer görüşleri savunmuştu. Ama Williams aynı ölçüde tartışma yaratmadı. Neden? Birçok kişiye göre bunun nedeni Dawkins'in anlatım tarzıydı. Dawkins bilimsel fikirleri kuru akademik bir dille değil, güçlü ve akılda kalıcı metaforlarla anlatıyordu. Bu da kitabı hem inanılmaz etkili hem de sürekli tartışılan bir eser haline getirdi. İşte bu yüzden günümüzde gen merkezli yaklaşımın temel argümanı büyük ölçüde geçerliliğini korurken tartışma daha çok bencillik metaforunun nasıl yorumlandığına odaklanıyor. Çünkü Dawkins'in dili zaman zaman insanı yalnızca genlerini taşıyan biyolojik bir araç gibi gösteriyordu. Bu da birçok kişiye biyolojiyi fazlasıyla tek yönlü açıklayan bir yaklaşım gibi geldi. Biz
gerçekten sadece genlerin kullandığı araçlar mıyız, taşıtlar mıyız? Ya da insan davranışları ne kadar biyolojik? Özgür iradenin sınırı nerede başlıyor? İşte tartışma tam burada derinleşmeye başladı. Ve sonraki yıllarda eleştiriler yalnızca filozoflardan değil, bizzat biyologların da kendilerinden gelecekti. Peki, Dawkins'in gen merkezli yaklaşımı tam olarak ne söylüyordu? Aslında mesele şu soruda düğümleniyordu. Doğal seçilim gerçekten neyi seçiyor? Darwin'den beri biyologlar evrimin hayatta kalıp çoğalabilen canlılar sayesinde gerçekleştiği konusunda hemfikirdi. Ancak seçilimin hangi düzeyde işlediği uzun süre tartışıldı. Bazı bilim insanları seçilimin yalnızca bireyler arasında değil, gruplar arasında da gerçekleşebileceğini düşünüyordu. Yani bazen grubun çıkarı bireyin çıkarından daha önemli olabilirdi. Dawkins ise bu fikre şüpheyle yaklaşıyordu. Çünkü ona göre evrimde kalıcı olan şey gruplar değil, genlerdi. Bir gen nesiller boyunca varlığını sürdürebilir, kendini yüksek doğrulukla kopyalayabilir ve farklı bedenlerde yaşamaya devam edebilirdi. Dawkins'in replikatör yani çoğaltıcı dediği şey buydu. Bu yüzden şu sonuca vardı. Doğal seçilimin temel birimi organizmalar değil, genlerdi. Yani evrimsel yarışta başarılı olan şey kendini sonraki nesillere daha etkili aktarabilen genlerdi. Bencil gen metaforunun temelinde de bu fikir yatıyordu. Bir gen çevreye daha iyi uyum sağlayabilen bir beden oluşturabiliyorsa avantaj kazanıyordu. Dawkins bu bedenlere hayatta kalma makineleri işte gördüğünüz gibi adını verdi. İlk başta bunlar muhtemelen çok basit kimyasal yapılardı ama milyonlarca yıl boyunca doğal seçilim birlikte iyi çalışan gen kombinasyonlarını destekledi. Sonunda hücreler, organlar, hayvanlar ve insanlar ortaya çıktı. Yani Dawkins'e göre canlılar genlerin ortaklaşa inşa ettiği biyolojik araçlardı. Ve işin ilginç kısmı şu, bu yaklaşım sadece rekabeti değil, işbirliğini de açıklamaya çalışıyordu. Çünkü doğada yalnızca mücadele yok, fedakarlık da var. Psikoloji ve felsefede özgecilik yani diğer kamlık ya da altruizm olarak da biliniyor. Bireyin hiçbir kişisel çıkar veya ödül beklentisi olmadan başkalarının refahını ve iyiliğini kendi çıkarlarından üstün tutma veya onlarla eşit düzeyde gözetme davranışına verilen isim. Doğada bir bal arısı kovanı korumak için kendini feda edebiliyor. İlk bakışta bu davranış evrim mantığına ters görünüyor. Çünkü birey ölüyor. Ama gen düzeyinde bakıldığında tablo değişiyor. Eğer o arının genleri kolonideki diğer akrabalarında da bulunuyorsa onların hayatta kalması aslında kendi genlerinin hayatta kalması anlamına geliyor. Yani dışarıdan özgecilik gibi görünen davranış gen düzeyinde başarılı olabilir. Dawkins burada William Hamilton'ın akraba seçilimi fikrini merkeze alıyordu. Yani akrabalar daha fazla ortak gen taşıdığı için bazen kendi çıkarınızdan fedakarlık etmek bile evrimsel açıdan avantajlı hale gelebiliyordu. Bu durum yalnızca arılarda değil, ebeveyn davranışlarında da görülebiliyor. Bir anne ya da baba kendi enerjisinden ve kaynaklarından feragat ederek yavrusuna yatırım yapıyor. Çünkü yavru onların genlerinin devamı. Ama Dawkins burada tamamen uyumlu bir tablo çizmiyor. Çünkü ebeveyn ile yavrunun çıkarları her zaman birebir aynı değildir. Yani aile içinde bile evrimsel bir pazarlık vardır. Ve kitap ilerledikçe Dawkins tartışmayı daha da ileriye taşıyor. Peki akraba olmayan bireyler neden birbirine yardım ediyor diye soruyor. İşte burada devreye karşılıklı özgecilik fikri giriyor. Bugün ben sana yardım ederim, yarın sen bana yardım edersin diyor. Bu fikir daha sonra ekonomi, psikoloji ve oyun teorisiyle birleşecek. Özellikle mahkumun ikilemi modeli, işbirliğinin neden rekabetten daha avantajlı olabileceğini açıklamaya çalışıyor. Sosyal bilimlerde sık kullanılan bu modele göre polis birlikte suç işleyen iki şüpheliyi yakalıyor ve onları ayrı hücrelerde sorguluyor. Mahkumların birbirleriyle iletişim kurmaları yasak. Polis her iki mahkuma da suçu ortağına atmayı teklif ediyor. Mahkumlar birbirine güvenmedikleri için bireysel olarak
en güvenli yolu seçiyorlar. Sonuçta birbirlerine güvenip sessiz kalsalardı belki sadece birer yıl hapis yatacaklardı ama mahkumlar suçu diğer ortağına attığı için ikisi de 5'er yıl hapis yatıyorlar. Doğada kısa vadede ihanet kazandırabilir ama uzun vadede sürekli işbirliği yapan bireyler daha başarılı olabilir. Dawkins'in verdiği ilginç örneklerden biri de vampir yarasalar. Avlanmada başarılı olan yarasalar başarısız olan diğer yarasalara kan kusarak besin paylaşıyorlar. Çünkü bugün yardım ettikleri birey yarın kendilerine yardım edebilir. Yani doğadaki işbirliği bile her zaman romantik ya da ahlaki olmak zorunda değil. Bazen bunun arkasında uzun vadeli evrimsel çıkar hesapları olabilir. Ve tam bu yüzden Gen Bencildir yalnızca biyoloji bir kitabı olmaktan çıktı. İnsan davranışlarını açıklamaya çalışan çok daha büyük bir düşünce çerçevesine dönüştü. Ama bilim burada durmadı. Gen Bencildir 1976'da yayınlandıktan sonra genetik ve evrimsel biyoloji inanılmaz bir hızla değişti. Birincisi insan genomu çözüldü. 1990'da başlayan insan genomu projesinin ilk taslak sonuçları 2001'de yayınlandı. Tamamlandı açıklaması ise 2003'te geldi. Ama teknik olarak gerçekten eksiksiz ilk insan genomu ancak 2022'de yani çok daha yeni yayınlandı. İkincisi epigenetik büyük bir araştırma alanına dönüştü. Aslında epigenetik terimini ilk kullanan kişi Conrad Weddington'dı ve 1942'de olmuştu. Ancak bugün bildiğimiz modern epigenetik özellikle 1970'lerden sonra hız kazandı. 1990'lar ve 2000'lerde ise biyolojinin merkez konularından biri haline geldi. Üçüncü büyük gelişme bakterilerde yatay gen transferinin öneminin anlaşılmasıydı. Bilim insanları bakterilerinin birbirine doğrudan gen aktarabildiğini aslında Dawkins'ten çok daha önce keşfetmişti. Joshua Liederberg ve Edward Tatum bunu 1946'da göstermişti. Daha sonra transformasyon yani bakterilerin ortamda bulunan serbest haldeki DNA parçalarını doğrudan hücre içine alıp kendi genomlarına entegre etmesi ve transdüksiyon, bakteriyofaj adı verilen virüslerin bakteriler arasında genetik materyal taşıması olayı gibi başka gen aktarım mekanizmaları da bulundu. Bu gelişmelerden sonra doğal olarak şu soru gündeme geldi. Acaba Dawkins'in gen merkezli yaklaşımı eskidi mi? Bu eleştirilerin en bilinen temsilcilerinden biri Kevin Laland'tı. Laland genişletilmiş evrimsel sentez adı verilen yaklaşımın önemli isimlerinden biri. Ona göre evrim yalnızca DNA dizileriyle açıklanamazdı. Çünkü kalıtım bazen genlerin üzerine eklenen kimyasal işaretlerden de etkilenebiliyordu. İşte buna epigenetik deniyor. Yani bazı çevresel etkiler genlerin nasıl çalışacağını değiştirip kısa süreliğine sonraki nesillere aktarılabiliyor. Buna ilk bakışta Dawkins'e ciddi bir meydan okuma olarak görüldü. Ama gen merkezi yaklaşımı savunan biyologlar pek ikna olmadı ve Dawkins'in kopyalayıcı fikrinin aslında epigenetiği dışlamadığını savundular. Çünkü Dawkins'in temel argümanı belirli bir molekülden çok kendini kopyalayabilen bilgi fikrine dayanıyordu. Üstelik epigenetik işaretlerin çoğu birkaç nesil içinde kayboluyor. Yani DNA kadar kalıcı değiller. Benzer bir tartışma plastisite yani dış bir kuvvet etkisiyle kalıcı olarak şekil değiştirme yeteneği konusunda da yaşandı. Bazı canlılar çevreye göre farklı gelişebiliyor. Örneğin bazı kurbağa yavruları ortamda belirli avlar varsa daha büyük çeneler geliştirebiliyor. Bu ilk bakışta genler her şeyi belirlemiyor gibi görülebilir. Ama burada kritik nokta şu. O esnek gelişim kapasitesini sağlayan mekanizmalar da sonuçta genler sayesinde ortaya çıkıyor. Yani tartışma genlerin önemsizleşmesi değil, evrimin düşündüğümüzden daha karmaşık olması. Aynı durum yatay gen transferi için de geçerli. Özellikle bakteriler bazen genleri ebeveynden yavruya değil doğrudan birbirlerine aktarabiliyorlar. Bu keşif klasik evrim ağacını daha da karmaşık hale getirdi. Ama bazı biyologlara göre bu durum Dawkins'i zayıflatmıyor. Tam tersine güçlendiriyor. Çünkü burada da
hareket eden temel unsur yine genlerin kendisi. Ve son 50 yıldaki en büyük sürprizlerden biri de genom teknolojileri oldu. Bir dönem bilim insanları insanların yaklaşık 100 bin gene sahip olduğunu düşünüyordu. Dönem derken 100 yıl öncesinden bahsetmiyorum. 1990'lardan bahsediyoruz. Ama 2004'ten sonra gerçek sayı çok daha düşük çıktı. Yaklaşık 20 bin protein kodlayan gen. Daha da şaşırtıcı olan şey şu. Bazı tek hücreli canlılar insanlardan daha fazla gene sahip. Yani canlıların karmaşıklığını yalnızca gen sayısıyla açıklayamıyoruz. Bugün biyologlar biliyor ki asıl önemli olan şey genlerin ne zaman, nerede ve nasıl aktifleştiği. Başka bir deyişle mesele sadece hangi genlere sahip olduğumuz değil, o genlerin nasıl düzenlendiği. Bu yüzden modern biyoloji artık daha karmaşık bir tablo çiziyor. İlginç olan bir şey de şu. Tüm bu yeni keşiflere rağmen birçok bilim insanı hala Gen Bencildir kitabının temel fikrinin ayakta kaldığını düşünüyor. Belki ayrıntılar değişti ama gen merkezi düşünme yaklaşımı hala güçlü bir açıklama modeli olarak görülüyor. Buna rağmen zamanın en fazla aşındırdığı noktalardan biri Dawkins'in rekabete yaptığı vurgu olabilir. Kitabın tonu zaman zaman yaşamı acımasız bir mücadele gibi savunuyordu. Dişiyle tırnağıyla kızıl doğa gibi kelimeler, tanımlamalar. Oysa bugün biyologlar simbiyozun yani birlikte yaşamanın ve işbirliğinin doğa tarihinde düşündüğümüzden çok daha merkezi bir rol oynadığını gösteriyor. Mitokondrilerden bağırsak bakterilerine kadar yaşamın büyük bölümü aslında ortaklıklar üzerine kurulu. Dawkins ise buna itiraz etmiyor. Ona göre işbirliği ve simbiyoz zaten gen merkezli yaklaşımın içinde var. Çünkü bazen en başarılı rekabet stratejisi işbirliği yapmak olabilir. Yani Dawkins'in gözünde doğadaki dayanışma bile sonuçta evrimsel çıkarların bir ürünü. Ve belki de Gen Bencildir kitabının hala bu kadar tartışılmasının tam olarak nedeni de bu. Çünkü kitap yalnızca biyoloji hakkında değil, insan doğası, rekabet, işbirliği ve yaşamın anlamı hakkında da büyük iddialarda bulunuyor. Dawkins bugün bile kitabının özünün geçerliliğini koruduğunu düşünüyor. Hatta bir keresinde şöyle söylemişti. Umarım 2076'daki 100. yıl baskısında da ayrıntıları değilse bile özü hala güncel kalır. Ve görünen o ki 50 yıl sonra bile tartışma henüz bitmiş değil. Unutmadan geçmeyelim. Gen Bencildir'in etkisi yalnızca biyolojiyle sınırlı kalmadı. Kitabın son bölümlerinde Dawkins bugün internet kültürünün merkezine yerleşen çok iddialı bir fikri ortaya attı. Meme. Bugün bu kelimeyi genelde komik internet görseller için kullanıyoruz ama Dawkins'in kastettiği şey çok daha genişti. Ona göre fikirler de genler gibi davranabiliyordu. Bir insanın zihninden bir başka insanın zihnine geçebiliyor, çoğalıyor, değişiyor ve birbirleriyle rekabet edebiliyorlardı. Dawkins bu yüzden kültürel aktarımın temel birbirine bir isim verdi. Yunanca taklit edilen şey anlamına gelen mimema kelimesinden meme kavramını türetti. Temel fikir şuydu. Tıpkı bazı genlerin yayılmada daha başarılı olması gibi bazı fikirler de insanın zihninde daha başarılı olabiliyordu. Bir şarkı, bir dini inanç, bir slogan, bir bilimsel teori eğer insanlar arasında kolay yayılıyor ve akılda kalıyorsa kültürel olarak başarılı hale geliyordu. Dawkins kültürü de bir tür evrimsel süreç gibi düşünüyordu. Genler biyolojik dünyada kendini kopyalıyorsa mimler de kültürel dünyada kendini kopyalıyordu. Bu fikir büyük bir merak ve yankı uyandırdı. 1990'larda mimetik adı verilen bir düşünce alanı bile ortaya çıktı. Bazıları kültürü tamamen bu modelle açıklamaya çalıştı. Ama zamanla birçok bilim insanı bu yaklaşımın fazla indirgemeci olduğunu yani karmaşık bir kavramın daha basit ve anlaşılır bir forma dönüştürüldüğünü söylemeye başladı. Çünkü genlerle fikirler arasında çok önemli bir fark vardı. Genler oldukça yüksek doğrulukla kopyalanırken fikirler ise yayılırken sürekli değişiyordu. Bir hikaye her anlatıldığında dönüşebiliyor, değişebiliyordu. Bir inanç farklı toplumlarda başka anlamlar kazanabiliyordu. Bu yüzden bazı araştırmacılar mim teorisinin güçlü ve ölçülebilir bir bilimsel çerçeveye dönüşmediğini söylüyor. Ama ilginç olan şey şu.
Dawkins'in fikri tamamen kaybolmadı. Hatta sosyal medya çağında yeniden anlam kazandı. Bugün bazı fikirlerin internette ne kadar hızlı şekilde yayıldığını her gün görüyoruz. Bazıları insan psikolojisine mükemmel uyum sağlıyor. Bazıları ise adeta dijital virüs gibi çoğalıyor. Belki kültür gerçekten genler gibi işlemiyor ama fikirlerin rekabet ettiği düşüncesi modern internet dünyasını açıklamak için hala güçlü bir metafor. Gen Bencildir'in bir büyük başarısı da bu zaten. Bu kitap yalnızca evrimi anlatmadı. İnsanlara dünyaya bakmak için yeni bir pencere açtı. Bencil gen, hayatta kalma makinesi, meme. Bazıları tartışmalıydı, bazıları eksikti, bazıları yanlış anlaşıldı. Çok az popüler bilim kitabı hem bilimsel düşünceyi hem de gündelik dili bu kadar etkileyebildi. 70'lerde Çıplak Maymun, yakın zamanda Sapiens ve işte 90'larda Tüfek, Mikrop ve Çelik gibi bilim kitapları da aynı ölçüde olmasa da kendi dönemlerinde benzer bir etki yaratmıştı. Sonuçta 50 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. The Selfish Gene, yani Gen Bencildir, yalnızca başarılı bir popüler bilim kitabı değildi. Hem bilim insanların hem de sıradan insanların bilime ve evrime bakış açısını değiştiren kitaplardan biriydi. Dawkins 1982'de yayınladığı The Extended Phenotype, yani genişletilmiş fenotip kitabında bu fikirleri daha da ileri taşıdı. Buradaki temel argüman ise şuydu: bir genin etkisi yalnızca canlı bedenin içinde kalmaz. Örneğin bir kuşun yaptığı yuva, bir kunduzun inşa ettiği baraj, hatta bazı parazitlerin konak canlıların davranışlarını değiştirmesi. Dawkins'e göre bunların tümü genlerin uzatılmış etkileri olarak görülebilirdi. Yani genler sadece bedenleri değil, çevreyi de şekillendiriyordu. Sonuçta kitabın etkisi biyolojinin de ötesine geçti. Gen Bencildir, yaşam bilimleriyle psikoloji arasında güçlü bir köprü kurdu. Özellikle daha sonra gelişecek olan evrimsel psikoloji yaklaşımını ciddi biçimde etkiledi. Çünkü Dawkins'in temel iddiası şuydu: İnsan zihni de evrimden bağımsız düşünülemez. İşbirliği, akrabalık bağları, fedakarlık, rekabet, hatta bazı sosyal eğilimler bile evrimsel geçmişimizin izlerini taşıyor olabilir. Bugün bu fikirlerin bazıları güçlü bilimsel şekilde destek görüyor, bazıları ise hala yoğun şekilde tartışılıyor. Ama kimse Dawkins'in etkisini inkar etmiyor. Richard Dawkins'in bencil gen metaforu insanları onlarca yıl boyunca tartışmaya zorlayan bir fikir. Eksikleri olabilir, eleştirilebilir, yanlış anlaşılabilir ama modern evrim düşüncesi üzerindeki etkisi tartışılmaz. Ve belki de bu yüzden 50 yıl sonra bile hala ilgiyle okunuyor. Çünkü bu kitap yalnızca bir teori sunmadı. Bize yeni bir bakış açısı kazandırdı. Artık şu soruyu kendimize sorabiliyoruz: biz gerçekten kendi hayatımızın öznesi miyiz? Yoksa milyarlarca yıllık bir biyolojik hikayenin geçici araçları mıyız? Bugün de bu kadar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Her zamanki gibi kaynak ve okunmaya değer makalelerin linkleri de aşağıda veriyorum. Tüm dost ve takipçilerime iyi bayramlar dilerim. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşça kalın.